Merhaba yengeçler, Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına adım attığınızda gökyüzü sizlere özellikle ev, aile ve kökler temalarını öne çıkarıyor. Güneş ve Merkür'ün Terazi burcundaki yolculuğu, ev düzeniniz, aile içi ilişkiler ve yaşam alanınızda denge kurma ihtiyacınızı arttırıyor. Ancak Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı toplumsal duruşunuz ile özel hayatınız arasında çatışmalar yaratabilir. Kariyer mi, aile mi sorusu bu ay sizler için sık sık gündeme gelebilir. Venüs'ün Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle kavuşumu, yakın çevre, kardeşler ve iletişim alanında geçmişten gelen bir karmayı tetikliyor. Belki eskiden kalan bir mesele tekrar gündeme gelebilir ya da geçmişte söylediğiniz bir sözün etkisiyle yüzleşebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü karşıtlığı ise sizleri daha geniş bir vizyona doğru ilerlemenizi sağlıyor. Artık düşüncelerinizi geliştirmeli, bakış açınızı yenilemelisiniz. Mars'ın Akrep burcundaki konumu sizlere aşk, çocuklar ve yaratıcı alanlarda yoğun bir enerji getiriyor. Bu dönemde tutkularınız artarken aşk hayatınızda güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcılığınızı ortaya koymak için cesaretli olacağınız bir dönemdesiniz. Jüpiter'in burcunuzda ilerliyor olması sizlere büyük bir genişleme ve şans enerjisi getiriyor. Bu süreçte kişisel olarak büyüyor, hayata daha güvenle bakıyorsunuz. Lilith ile yaptığı üçgen açı özellikle kendi gölgelerinizle yüzleşerek güçlenmenizi sağlıyor. Ben kimim sorusuna vereceğiniz cevaplar özgürlüğünüzü yeniden tanımlayacak. Satürn ve Neptün balık burcunda kavuşumda sizleri inançlar, eğitim, yabancılarla ilişkiler ve hayat felsefesi alanında sınava tabi tutuyor. Artık hangi inançlarınızın size hizmet ettiğini, hangilerinin ise sizi sınırladığını fark etme zamanı. Ve Uranüs ile Plüto arasında oluşan güçlü üçgen sosyal çevreniz, dostluklarınız ve ilişkilerinizde güçlü değişimler getirecek. Bazı arkadaşlıklar bitebilir, yeni ve çok daha dönüştürücü bağlantılar kurabilirsiniz. Ekim ayı giriş enerjileri size diyor ki, ev ve aile hayatınızda dengeyi bulun, geçmişin bağlarını onurlandırıp bırakın ve kendi gücünüzle ayağa kalkın. Hayallerinizi gerçeklerle buluşturduğunuzda yepyeni bir yol sizleri bekliyor. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi gelelim gökyüzü gündemine. Sevgili yengeçler, Ekim ayının ilk yarısı sizler için kariyer, aile, ilişkiler ve toplumsal görünürlük alanında oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Gökyüzünde oluşan tek kareler ve Koç burcundaki dolunay sizi hem özel yaşamınızda hem de iş hayatınızda büyük kararlar almaya zorluyor. 1 Ekim'de ayın başında sizin burcunuzda ilerleyen Jüpiter'le Oğlak burcundaki ay karşı karşıya geliyor. Terazi burcundaki Merkür ise bu ikisine kare açı yapıyor. Bu gökyüzü konumu, bu büyük tek kare kalıbı sizin için aile ve ev yaşamınızla birlikte partnerlik ve ilişkiler alanında büyük bir gerilim yaratıyor. Bir yanda kendi özgüveninizi büyütmek, kişisel olarak öne çıkmak isteyeceksiniz. Diğer yanda eşiniz, ortağınız ya da yakın ilişkilerinizin beklentileriyle yüzleşebilirsiniz. Merkür'ün etkisiyle aile içi iletişim, ev düzeni ya da taşınma konuları gündeme gelebilir. Dengenizi korumak adına sakin ve yapıcı konuşmalara özen gösterin bugün. 4 Ekim'de Venüs Güney Ay düğümüyle kavuşacak. Bu kavuşumla kardeşler, yakın çevre, eğitim ve iletişim alanında geçmişten gelen kalıpları önünüze getirebilir. Özellikle mükemmeliyetçilik, eleştirilik ya da fazla detaycılık ilişkilerinizde huzuru bozabilir. Kiron'un Koç burcundan devreye girmesiyle iş ve kariyer alanında geçmişten gelen bazı kırılganlıklar tetiklenebilir. Bu dönemde çevrenizden gelen eleştirilere fazla takılmamaya özen gösterin. 6 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçecek. Aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili meseleleri veya yaratıcılığınızı öne çıkaracak. Bu dönemde ilişkilerde daha derin konuşmalar yapabilir. Partnerinize gizli kalmış konuları gündeme getirebilirsiniz. Çocuk sahibi olanlar için
Onların eğitim ya da gelecek planları ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Yaratıcı projelerinizde araştırmacı, stratejik bir bakış açısı geliştirmek için de verimli bir dönem olabilir. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin kariyer, toplum önündeki imajınız ve gelecek hedefleriniz alanında gerçekleşiyor. Son 6 aydır iş hayatınızda attığınız adımların sonuçlarını görebilirsiniz. Bir iş projesi tamamlanabilir, yöneticilerinizle ilişkileriniz netleşebilir veya kariyer yönünüzde bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu dolunay size hayatta hangi yöne ilerlemek istiyorum sorusunu sorduruyor. Cesur olun ama aceleyle köprüleri yakmamaya özen gösterin. 11 Ekim'de Venüs Başak Burcu'nda, Satürn ise Balık Burcu'nda, ikisi böyle karşı karşıya gelecekler. Bu etki sizler için yakın çevre, eğitim ve iletişim konularıyla uzak yolculuklar, yabancılar, inançlar ve akademik alan arasında bir gerilimi ortaya çıkarıyor. Eğitim, seyahat ya da hukuki konularda sınavlardan geçebilirsiniz. İletişimde fazla eleştirel olmak yerine daha yapıcı bir yaklaşım size kazandıracaktır. Aynı günlerde burcunuzdaki Jüpiter'in Koç'taki Kiron'a kare açı yapması kariyerle ilgili konularda içsel yaralarınızı tetikleyebilir. Yeterli miyim sorusunu sorabilirsiniz. Unutmayın bu bir sınav değil, özgüveninizi güçlendirme fırsatı olacaktır. 12 Ekim'de ise Ay ikizlerdeyken Venüs ve Satürn karşıtlığına kare yapıyor olacak. Yine bir tek kare açı kalıbı oluşuyor burada. Bu etki sizin için bilinçaltı, ruhsal alan ve günlük sorumluluklar üzerinden baskı yaratacaktır. Fazla dağılmamak, zihninizi toparlamak ve öncelikleri belirlemek bugünlerde çok önemli olabilir. Ekim ayının ilk yarısı sizler için hem aile hem de ilişkiler hem de kariyer ve gelecek hedefleriniz üzerinden büyük kararlar almanıza neden olacak. Dolunay sizi toplum önünde daha cesur olmaya çağırırken Venüs-Satürn karşıtı ise yakın çevre ve uzak hedefler arasında denge kurmanızı istiyor. Bu dönemde öz değerinizin farkına varın ve başkalarının beklentileriyle kendi yolunuzu karıştırmayın. Cesaretle ilerlediğinizde önünüzdeki yepyeni açılan kapıları göreceksiniz. 14 Ekim'de gökyüzü oldukça güçlü bir şekilde etkileyecek sizi. Çünkü Ay ve Jüpiter sizin burcunuzda kavuşacak. Bu kavuşum duygularınızı büyütüyor olacak, sezgilerinizi güçlendirecek ve sizlere adeta büyük bir içsel farkındalık getirecek. Ancak aynı zamanda olayları fazla kişisel algılamanıza ve duygusal olarak abartılı tepkiler vermenize de neden olabilir. Terazi burcuna geçen Venüs, aile ve ev alanınızda huzur ve uyum getirmek istiyor. Bu süreçte ev düzeninizi güzelleştirmek, sevdiklerinize bağlarınızı güçlendirmek için adımlar atabilirsiniz. Fakat Venüs, Koç burcundaki retro Neptün'le de bir karşıtlık yapıyor aynı esnada. Kariyer ve ev yaşamı arasında bir denge sorunu ortaya çıkabilir. İşinizdeki belirsizlikler ya da beklentiler özel hayatınızı etkileme potansiyeline sahip. Ayrıca Terazi burcundaki Güneş ve Koç burcundaki Kiron arasında da bir kare açı var. Ailevi sorumluluklarla iş hayatındaki yaralarınızı aynı anda gündeme taşıyabilir. Geçmişten gelen kırgınlıkların çözülmesi için yüzleşmeler şart. Gökyüzünün en güçlü desteği de Venüs, Uranüs, Plüto arasında kurulan hava üçgeninden geliyor. Bu üçgen sizlere hem finansal hem de ilişkiler ve ortaklıklar alanında yeni fırsatlar açıyor. Özellikle yatırımlar, ortak kazançlar ve güçlü işbirlikleri sayesinde uzun vadeli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Venüs-Neptün karşıtlığı bu üçgene eklendiğinde ortaya çıkan bir uçurtma açı kalıbı var. Sizlere çok net bir mesaj veriyor. Gerçekleri görmekten korkma. Hayal kırıklığı gibi görünen şeyler aslında sizi daha güçlü ve kalıcı bir geleceğe taşıyacak. 14 Ekim'de oluşan bu duygusal farkındalık hem evinizde hem işinizde denge kurmaya çalışırken size gökyüzü cesaret verecek. Kendi gerçeğinizle yüzleştiğinizde hayatınızda çok daha sağlam temeller atabilirsiniz. Sevgili yengeçler, Ekim'in ikinci yarısı gökyüzü sizlere hem ailevi konularda hem de ilişkiler ve kariyer alanında dönüştürücü etkiler getirecek. Bu dönem hayatınızda köklü kararların alınabileceği güçlü bir süreç olacak.
17 Ekim'de Terazi burcundaki Güneş ile Koç burcundaki Retro Kiron karşıtlık yapıyor olacak ve sizin burcunuzdaki Jüpiter devreye girecek. Güzel bir kare yapacak, ikisine de gökyüzünde bir tek kare açık kalıbı oluşacak. Bu etki kariyer ve aile arasında büyük bir gerilim yaratabilir. Ailevi sorumluluklar ile iş hayatındaki beklentiler arasında sıkışabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerde geçmiş yaralarda tetiklenebilir Kiron devrede olduğu için. Jüpiter'in sizin burcunuzda olmasıyla olayları büyütme eğiliminiz olacaktır. Dengeyi bulmakta zorlanacaksınız ama lütfen bu konuya odaklanın. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep burcunda buluşacak. Bu kavuşum sizlerin aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor. Partnerinizle yoğun konuşmalar, tartışmalar veya çocuklarla ilgili önemli gündemler ortaya çıkabilir. Yaratıcı işler yapıyorsanız zihinsel olarak çok üretken ama aynı zamanda biraz da hırçın olabilirsiniz. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlere aile hayatınızda yeni bir başlangıç getirebilir. Ev değişikliği, taşınma, dekorasyon ya da aile içinde önemli kararlar gündeme gelebilir. Ayrıca Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı bu kararların kaderinizde uzun vadeli etkiler bırakacağını da gösteriyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca odak noktanız aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcılık olacak. Bu alanlarda gizlenen konular açığa çıkabilir. Kalbinizden geçenleri görmezden gelemeyeceksiniz bu dönemde. 24 Ekim'de Güneş ile Kova burcundaki durağan pozisyonda Plüto'da bir kare açı var aralarında. Ortak finansal kaynaklar, miras, borçlar, krediler ya da eşin maddi konuları üzerinden güçlü çekişmeleri gündeme getirebilir. Aynı gün Akrep'teki Merkür, Mars ve Lilith, Jüpiter ve Retro Satürn'le oluşturduğu bir su üçgeni var. Sizlere muazzam bir sezgisel destek veriyor olacak bu kriz esnasında. İlişkilerde, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcılık alanında ilahi bir şifa kapısı da açıyor olacak. Yani bir kriz var ortada ama bunu bertaraf edebilecek bir su üçgeni de var. 25 Ekim'de ay düğümleriyle ve ay arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu etkiye aşk hayatınız, sosyal çevreniz ve inançlarınız arasında bir gerilime işaret ediyor. Burada önemli olan aşırı mantık yerine duygularınıza ve içsel rehberliğinize güvenmek, kadersel ve bir açı bu ay düğümleriyle olduğu için. Dikkatli olun diyorum. 29 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. İş hayatınızda, günlük düzeninize ve sağlığınıza ilgili beklenmedik gelişmeler ortaya çıkarabilir bu. Çatışma yaratabilir. Çalışma ortamında ani haberler alabilirsiniz. Aynı gün Güneş ve Ay arasındaki kare ise ailevi sorumluluklarla iş hayatındaki hedefleriniz arasında bir içsel gerileme de işaret ediyor. Ya burada bir gerilim var yani. Sevgili yengeçler, bu dönem sizlere şunu söylüyor. Aileniz ve kariyeriniz arasında denge kurmanız gerekiyor. Krizler aslında sizi daha güçlü yapacak, daha bilinçli hale getirmek için yaşanıyor. Kalbinizin sesini dinlediğinizde doğru kararlar alacak ve geleceğinizi sağlam bir temele oturtacaksınız. Zor bir Ekim ayı ama umutlu, mutlu ve verimli geçirmenizi dilerim.